ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Zengezur Koridoru konusunda yeni bir anlaşmaya imza attılar. Bu anlaşma, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki kara bağlantısını sağlayacak olan Zengezur hattının inşası ve işletilmesinde ABD'nin doğrudan rol almasını öngörüyor. Hızlıca içeriğine bir göz atalım. ABD, Zengezur Koridoru'nu 2125 yılına kadar işletecek. Öte yandan Birleşik Devletler'in Azerbaycan'a yönelik uyguladığı kısıtlamalar kaldırılacak. İşin ilginç yanı ise açılacak olan bu koridorun ismi Trump rotası olacak. Yani Zengezur tarihe karıştı diyebiliriz. En azından 100 yıllığına. Ayrıca bu sözleşme eğer tercih edilirse 2125 yılına gelindiğinde uzatılabilecek. Şu ana kadar saymış olduğum maddeler makul görünebilir. Fakat benim anlamadığım şey şu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan ortak bir kararla Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek. Trump ve Nobel. Vay be, şu dünyada daha neler göreceğiz kim bilir. Velhasıl şu ana kadar anlattıklarımı basitçe ifade etmem gerekirse, koridorun finansmanı, güvenliği ve lojistik yönetimi büyük ölçüde Amerikan denetimine geçecek. Konuyla alakalı olarak İran Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. ABD aracılığıyla sağlanan Ermenistan-Azerbaycan Barış Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyoruz. Açıkçası bu şaşırdığım bir durum değildi. Çünkü İran'ın şu anki Cumhurbaşkanı bir Türk. Konuya geri dönecek olursak, evet, Azerbaycan, Ermenistan, ABD ve hatta İran bile şu anki gidişattan memnun. Peki ya Türkiye? Türkiye ve Azerbaycan anakarasını bağlayacak olan bu koridorun geleceği hakkında Türkiye ne düşünüyor? Videoyu beğendiysen detaylara geçelim. Bundan 10 gün önce Zengezur'un ABD kontrolüne girebileceğini anlattığım bir video yapmıştım. İşte şimdi imzalar atıldı. Daha önce de söylediğim gibi bu durum Kafkasya'daki güç dengelerini doğrudan etkileyebilecek kritik bir gelişme. Çünkü Zengezur sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir hat. Öte yandan ABD'nin bu hamlesi bölgede Rusya'nın nüfusunu kırma, İran'ı kuzeyden baskı altına alma ve Çin'in Kuşak Yol projesine alternatif bir güzergah oluşturma planının önemli bir parçası olarak görülüyor. Peki bu anlaşma Kafkasya'yı nasıl değiştirecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin Zengezur koridoruna girmesi hangi yeni krizleri tetikleyebilir? Şimdi adım adım bunları inceleyelim. Trump'ın Zengezur koridoruna yönelmesinin ardında ilk bakışta görünenin çok ötesinde stratejik hesaplar var. Washington bu hattı sadece Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birbirine bağlayan basit bir ulaşım yolu olarak görmüyor. Aksine Avrasya'nın kalbinde enerji, ticaret ve askeri dengeleri aynı anda etkileyebilecek bir anahtar olarak değerlendiriyor. Koridor, Hazar Denizi'nden çıkan petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracak. İşte bu durum Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağlılığını azaltma hedefiyle birebir örtüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte hem enerji akışının güvenliğini sağlamak hem de Amerikan şirketlerine yeni fırsatlar açmak istiyor. Rusya açısından bu tablo, Güney Kafkasya'daki etkisinin doğrudan hedef alınması anlamına geliyor. Moskova yıllardır Ermenistan'daki askeri üsleri ve Karabağ'daki nüfusu sayesinde bölgede belirleyici güç olmayı başarmıştı. Ancak Zengezur'un ABD desteğiyle faaliyete geçmesi, Azerbaycan, Türkiye ve hatta Gürcistan üzerinden NATO etkisinin artmasına yol açabilir. Bu da Rusya'nın güney kanadının zayıflaması anlamına geliyor. İran içinse mesele tamamen farklı bir boyuta taşınıyor. Tahran bugüne kadar Hristiyan olan Ermenistan tarafındaydı. Öte yandan İran, Ermenistan üzerinden kuzeye açılan nadir kara bağlantılarından birine sahip ve bu hat hem ticari hem de diplomatik açıdan önemli bir nefes borusu işlevini görüyordu. Ancak Zengezur'un ABD denetimine girmesi, İran'ın bu hattaki hareket kabiliyetini ciddi ölçüde kısıtlayacak. Böylece İran kuzeyden baskı altına alınacak, doğuda Çin'e ve güneyde Basra Körfezi'ne daha fazla bağımlı hale gelecek. Bu, Washington'ın uzun süredir uyguladığı baskı politikasının Kafkasya ayağını oluşturuyor. Öte yandan Çin'i konuşmadan bu konunun üstü kapanmaz. Çünkü Çin'in de bu denklemde önemli bir yeri var. Pekin'in Kuşak Yol projesi, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir ticaret ağı kurmayı hedefliyor. Zengezur bu güzergahlardan birine alternatif oluşturma potansiyeline sahip. İşte ABD bu hattı destekleyerek Çin'in lojistik zincirinde etkisini kırmayı,
Orta Asya'daki ticaret akışının bir kısmını kendi kontrolüne almayı amaçlıyor. Böylece Çin mallarının taşındığı ana arterlerden birisi Batı'nın eline geçmiş olacak. Peki ya Türkiye? Türkiye açısından durum nedir? Bana kalırsa Türkiye bu süreçte hem kazanan hem de risk alan tarafta. Ankara'ya Azerbaycan'la doğrudan kara bağlantısı sağlayarak ticari ve stratejik güç kazandıracak. Ancak bu aynı zamanda Türkiye'yi ABD, Rusya ve İran arasında hassas bir denge politikası izlemeye zorlayacak. Çünkü koridorun Amerikan etkisine girmesi, Ankara'nın Moskova ve Tahran'la olan ilişkilerinde yeni gerilim noktaları yaratabilir. Tüm bu nedenler Zengezur koridorunu sıradan bir altyapı projesi olmaktan çıkarıyor. Çünkü bu hat Avrasya'nın enerji güvenliğini, ticaret yollarını, askeri dengelerini ve büyük güçlerin rekabetini doğrudan etkiliyor. ABD'nin buraya yönelmesi hem bölgesel güçlerin pozisyonunu değiştirecek hem de küresel ölçekte yeni bir rekabet hattı açacak. Ancak bu adımın istikrar mı yoksa yeni bir kriz mi getireceği önümüzdeki yıllarda atılacak karşı hamlelerle netleşecek. Sonuçta Rusya buna nasıl bir tepki verecek henüz bilmiyoruz. Rusya'nın tıpkı Ukrayna'da yaptığı gibi Ermenistan'a da bir şeyler yapıp yapmayacağını kim tahmin edebilir? Dolayısıyla Türkiye bu tabloda kilit bir aktör. Çünkü koridor açıldığında Bakü ile Ankara arasında doğrudan kara bağlantısı sağlanacak. Bu sadece iki ülke arasındaki ticaretin ve lojistik akışın kolaylaşması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türk dünyasını batıya bağlayan kesintisiz bir hat kurulması demek oluyor. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye uzanan bu güzergah, Kafkasya ile Orta Asya arasındaki ilişkilerde Ankara'nın elini oldukça güçlendirir. ABD açısından Türkiye'nin önemi burada iki yönlü. Birincisi, Ankara'yı bu proje sayesinde daha fazla Batı ekseninde tutmak. Washington, koridorun güvenliği, işletmesi ve uluslararası entegrasyonu için Türkiye ile işbirliği yaparak NATO içerisinde jeopolitik değerini arttırabilir. İkincisi ise Türkiye'yi Rusya ve İran karşısında daha etkin bir bölgesel denge unsuru haline getirmek. Ancak bu oldukça riskli bir adım. Çünkü Türkiye son zamanlarda daha dengeli bir siyasi yaklaşım izliyor. Dolayısıyla koridorun Amerikan etkisine girmesi bu ilişkilerde yeni gerilim alanları yaratabilir. Fakat bu süreç iyi yönetilirse Türkiye hem ekonomik kazanç elde eder hem de Avrasya'nın lojistik merkezi haline gelir. Çünkü Bakü'den çıkan bir yük birkaç gün içerisinde Ankara üzerinden Avrupa pazarına ulaşabilir. Böylece Türk taşımacılık sektörü güçlenir, enerji hatlarında transit ülke rolü pekişir ve bölgesel siyasette pazarlık gücü artar. Sonuç olarak Zengezur koridorunun ABD'ye yönelmesi, Kafkasya'da sadece sınırların değil, ittifakların da yeniden çizildiği bir dönemin habercisi. Türkiye bu dönemde hem fırsatların hem de tehditlerin ortasında duruyor. İşte bu terazi gerçekten çok hassas. Önümüzdeki yıllarda atılacak olan adımlar bu hattın Ankara için bir stratejik kazanç mı yoksa uzun vadeli bir baskı unsuru mu olacağını belirleyecek. Unutmadan 10 gün önce yapmış olduğum videoda daha fazla detay paylaşmıştım. Aynı bilgileri tekrar etmemek için bu videoda pek fazla bir şey anlatmadım. Dilerseniz şimdi bu video bittikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Son olarak bu konu hakkında sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Zengezur koridorunun Trump rotası olarak adlandırılması sizce ne kadar doğru? Gelin fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve 1 milyon yolunda kanala abone değilsen abone